Arkadaşlar bu kutunun yapımında kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 7 santimi. Şöylesi 15 santim. Kağıtlarımı kestim. Şu kraft kağıt, şu da içmiş olduğum bir çay kutusunun iç kısmını, alüminyum kısmını kullanıyorum. Bunu bantlamayacağım arkadaşlar. Sadece şunu bantlayacağım. Bantımı açıyorum. Bu şekilde şöyle yapıştırıyorum ve kesiyorum. Şimdi bunu katlamayı da göstereyim size. Bunları nasıl katladığımı göstereyim. Önce şöyle ikiye katlıyorum boylamasını. Bu şekilde. Açıyorum arayı. Tekrar bunu böyle boylamasına ikiye katlıyorum yarısını. Sonra diğer yarıyı da yine ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Sonra katlamış olduğum bu iki yarıyı ağız ağza getiriyorum. Şöyle ince uzun bir şerit oluşturuyorum. Sonra bunu önce şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Bu şekilde açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve iki kanadı birbirine birleştiriyorum. Bu şekilde katlamaları yapıyoruz. Bunu bantlamıyorum arkadaşlar. Çünkü kendiliğinden laminasyonlu. Şimdi bunları ben takmayı göstereceğim. Şu arkadaşlar hem taban hem kapak olacak. Onun için bundan ben 2 tane yapacağım. Yani şundan 2 tane, bundan 2 tane yapacağım. Bunun şu şöylesi taban ve kapak olacak. Önce arkadaşlar şunu yapacağım. Kağıdımı bu şekilde tutuyorum ve böyle birbirine geçiriyorum. Sonra bir tane daha kahverengi kağıt alıyorum. Onu da buradan böyle aşağıya doğru itiyorum. Giriyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi karemiz oluştu. Yani şu kareyi yaptım. Aynı. Şimdi bir tane daha kağıt aldım. Onu şuradan şöyle içeriye geçireceğim. Şuradan. Şöyle. Birini alttan geçiriyorum. Şöyle. Birini üstten. Gördüğünüz gibi karemiz tamamen oluştu. Şöyle bunu birleştirmem lazım. Birleştirmek için de ne yapıyorum? Şu son taktığımın şöyle katını açıyorum. Bu şekilde. Buradan ikisini birden geçireceğim. Ortada. Şöyle. Önce birini geçireyim. Görün. Aynı yerden diğerini geçireceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tanesini geçirdim. Şimdi bunu da aynı şekilde buradan içeriye sokuyorum. Şöyle. Şu. Bakın. Bu şekilde girdim. Bakın arkadaşlar ikisini girdim. Şunun bir tanesini şöyle yatırıyorum. Diğerini de böyle yatıracağım. Bu tarafa yatırdığımı şuraya sokuyorum. Bakın şu araya. Hatta bunu tutkallayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sağlıklı olur. Şöyle. Bunu da döndürüyorum. Bunu da şuraya sokuyoruz. Şu araya. Bu araya. Bunu da böyle bunu da tutkallayabiliriz. Bakın şöyle. Bakın gördüğünüz gibi göbek oldu. Şimdi göbekten başka şunu yapacağım. Bunu da yapmak için arkadaşlar şöyle yapıyorum. Kağıdımı alıyorum. Bunu da alıyorum ve ikisini birbirine geçiriyorum. Birini alttan, birini üstten. Bakın. Şimdi buradan şöyle yukarıya doğru çıkacağım.
Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şu köşeyi yapıyorum. Şöyle. Şimdi buradan böyle. Ama ne renk? Bu renk giriyoruz içine. Gümüş. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Kareyi yaptım. Şimdi şu aradan, bu ara açık ya, şurası. Buradan böyle yukarıya çıkıyorum. Kahverengiyle çıkıyorum. Birini alttan geçiriyoruz. Birini üstten. Evet. Bakın. Şöyle. Gümüş renkli giriyoruz. Evet. Bakın. Burayı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şu kare yapılacak. Buradan şöyle yukarıya. Şimdi buradan böyle aşağıya doğru. Ne yapıyoruz? Kahverengiyle. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi ne yapıyorum? Şu ara açık. Buradan böyle. Bu şekilde arkadaşlar karemi tamamladım. Şimdi bunun şu uç kısmını birleştirmem gerekecek. Bunun için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Ve bunun ikisini buradan böyle tutuyorum. Ve şu aradan, bakın, şu aradan içeriye geçiriyorum. Bu şekilde içeriye geçiriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde ikisini birden geçirdim. Bunun birini bu tarafa yatıracağım. Birini bu tarafa yatıracağım. Bunu bunu buradan alacağım, böyle şu araya sokacağım. Şuraya. Bunu önce tutkallayacağım ama daha sağlıklı olsun. Yani çıkma durumu olmasın diye. Şöyle tutkallıyorum. Bunu yakalıyorum ve şuradan şöyle içeriye geçiriyorum. Bakın bu girdi. Döndürüyorum arkadaşlar. Bu sefer şunu şuraya. Bunu da aynı şekilde tutkallıyorum. Tutkalladığınız zaman ileride hani bunun kendini bırakma durumu olmaz. Yapışır çünkü. Bak bunu da böyle yaptım ve bu bitmiş oldu. Şimdi bu karelerin arkadaşlar, bunun bir tanesi taban, bir tanesi kapak olacak. Bunları da yapmak için şöyle yapıyorum. İki kağıdımı alıyorum. Şöyle birbirine geçiriyorum. Birini alttan, bu şeritlerden yapacağım. Şöyle birini de üstten. Buradan şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle buradan şöyle aşağıya iniyoruz. Arkadaşlar bunların sayılarını, ölçülerini hepsini içeren bir fotoğrafı videomun içinde paylaşacağım. Buradan şöyle yukarıya doğru çıkacağım.
Siz oradan takip edersiniz. Bakın. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar böyle gideceğiz. Sonra dikime geçeceğiz. Evet, şimdi buradan böyle yukarıya. Evet. Ve bunu da böyle aşağıya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şeritleri de bu şekilde yapıyoruz.